Şimdi hemen geliyorum. Bu klasörümüzü zaten birinci derste oluşturmuştuk. Eğer yani oluşturmayı izlemeyenler ya da birinci derste ne yaptığımızı bilmeyenler ki gerçi derse gelmeyenler bilemeyecektir doğal olarak. Çünkü siz söyleyin. Daha paylaşmadık ama paylaşacağız. Ders 1'e tıklıyorum. Aynı klasörden açıp tıklıyorum ki hani çalışma direktörüsü demiştik ya değerli dostlar. Çalışma yönüm, çalışma klasörüm yeni açacağım dosyada da aynı olsun. Hiçbir daha uğraşmayayım. Süper. Burası zaten ilk dersteki kodlarımız. Süper. Bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. Don't save diyorum. Hemen yeni bir script oluşturuyoruz. Kaydediyoruz. Ne diye? Ders 1 demişiz. Buna da ders 2 diye biz bunları kaydedelim. Tamam. Bugün ne işleyeceğiz? Zaten WhatsApp'tan değerli dostlar size iletmiştim. Şimdi ilk başta matematiksel operatörler diyelim. Operatörler diyelim. Şimdi her programlama dilinde olduğu gibi arada da toplama çıkarma işlemlerini yapabiliyoruz ki zaten veri analizi, veri istatistiği, veri görselleştirmesi bunları matematikten uzak bir şekilde yapamayacağımız için burada da matematiksel işlemleri çok rahat yapabiliriz ki zaten buraya şimdi bir dakikada geçeceğiz. Zaten hepsini biliyorsunuz emin olun. Mesela yine 5 artı 3 vazgeçilmez örneğimiz. 5 artı 3 dedikten sonra bakın bu aşağı tarafta hemen 5 ile artı 3'ü topla diyorum. 5 ile 3'ü topladı ve burada 8'i görebildik değerli dostlar, tamam. Aynı şekilde şunu da yapabilirsiniz. Hani burası script'ti ya, RStudio'nun script'iydi. Ama çalıştırırken motor olarak R'ı kullanıyor. Bu fabrika makine örneğini vermiştik. Buraya da gelip 5 artı 3 yazıp Enter'a basarsanız yine çalışma sonucunu göreceksiniz. Tamam mı? Buraya gelip çalıştırırken buraya tıklayıp Ctrl Enter'a basabilirsiniz ya da gelip şu yukarıdan Run'a basabilirsiniz. Her türlü zaten çalışacak. Tamam, burayı temizleyelim. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu 5 artı 3'ü bu şekilde yazıp çalıştırırsanız hiçbir şekilde bakın sağ tarafta environment'ta bir tane veri olarak biz bunu depolamıyoruz. Biz bunu sadece bir işlem olarak buraya yazdırıyoruz ki biz bunu hiçbir şekilde depolamadığımız için ilerleyen işlemler, örnek veriyorum. Bu 5 artı 3'ün sonucunda birinizin mikrofonu açık, size zahmet herkes mikrofonu kapatabilirse. 5 artı 3'ün sonucunda çıkacak şey eğer biz ilerleyen kod satırlarında kullanacaksak bu sefer sıkıntı çekiyor. O yüzden bunları bazen depolayabilirsiniz. Depolamak dediğim şudur. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. A dersiniz, atama operatörü koyarsınız. 5 artı pardon 5 artı 3 dersiniz. Bakın A'yı 5 artı 3'e eşitlemiş olduk ve sağ tarafta bakın ben buradan kameramı çekeyim, şimdi YouTube'da da paylaşacağız, o arkadaşlar da görsün. Bakın sağ tarafta values olarak bir değer olarak A'yı gördüm. Şimdi bunu istersem şöyle de yapabilirim. Artık A artı 5 dersem 8 artı 5'tir bu. Değil mi? Bu şekilde bunları da yapabilirsiniz. Bu çok önemli bir konudur. Basit gözükebilir ama bunu unuttuğumuz için algoritma kurmada da çok zorluk çekiyoruz değerli dostlar. O yüzden şimdiden bu şekilde öğrenmeniz çok güzel olacak. Tamam mı? Hem böyle tekil olarak çalıştırabilirsiniz hem de bir veride depolayarak da çalıştırabilirsiniz. Yani depoladığınızda A artık harf olarak bildiğimiz A olmuyor. Ne oluyor? Ne diyor? Yok diyor. Neden sonucun yanında bir yazıyor. Çünkü birinci row kimdi bu? Nursena. Çünkü birinci row'da yazıyoruz. Kodu çalıştırdığımız zaman ilk satır kodda çalıştığı için burada köşeli parantez bir yazar. Tamam. Aynı şekilde çıkarma işlemi yapalım. Çıkarma işlemi nasıl yapacağız? Aynı. Gelin bu sefer 5 eksi 3 diyorum. Ben şöyle birer tane boşluk koyuyorum ki güzel gözüksün. 5 eksi 3'ün 2 olduğunu görüyorum. İstersem ne yaparım? Şöyle yaparım. Hemen şuradan Meliscan ismini gördüm. Meliscan diyorum. Meliscan'a ne diyelim? Meliscan mesela 3 olsun. Tamam mı? Başka birinin daha ismini şuradan çekeyim. İzleyenlerden Mahmut'u gördüm. Gelelim. Mahmut'a da 2 diyelim. Tamam mı? Çalıştıralım. Dikkat edin, çalıştırmazsanız buraya gelmez. Sonra gelelim Melis Can artı yazdığım zaman bakın zaten burada çıkacaktır Mahmut diye. Çalıştırdınız mı? 5'e eşit olduğunu görün. Neden? Çünkü Melis Can aslında 3 oldu. Mahmut 2 oldu. Ha, istersen bunları da şöyle yaparım. Hemen başka birine bakayım. Aslı var mesela. Aslı'nın içerisinde de bunları depolayabilirim. Bu sefer Aslı ne olacak? 3 artı 2'nin sonucu olacak ki bakın burada da görebilirim. Ha, şunu da tekrar hatırlatayım. Bakın burada liste olarak gözüküyor ya, diyelim burada bazı şeyleri silmek istediniz. Liste formatındayken silemezsiniz. Ama bakın şuraya gelip liste grid'e bastığınız zaman buradan istediklerinizi bak tıklayıp süpürgeye basıp tekil olarak silebilirsiniz. Tamam mı? Hem burada tipini de uzunluğunu vesaire de görebilirsiniz. Ben tekrar listeye alıyorum. Siz de şuraya bırakayım. Şöyle. Süper. Tamam.
Çıkarma işlemi de bu şekilde. Şimdi bundan sonra bir daha böyle tek tek sayılar vermeyeceğim. Anladınız. Çarpmada, bölmede hepsinde aynı olacak. Tamam mı? Geliyorum hemen çarpma işlemine geçelim. Çarpma işlemini ne yapacağız? 5 şöyle yıldız koyabilirsiniz. Bu bilgisayar jargonunda çarpılır. Bir de 5 neyse onu göstermiş. Siz bu şekilde bilirseniz yeter. Sıkıntı yok. Bir de yani şu üst şey var da o başka işin için kullanılıyor. Bölme işlemini gösterelim. Biraz boşluk bırakayım. Bölme işlemine dikkat edin. Bölme yaparken şu yüzdeliği kullanmıyoruz. Slash'ı kullanıyoruz. Tamam mı? 5 bölü 3 derseniz 1,66 bilmem bir şey oldu. Burada çıkıyorsunuz. Bölme başka hangi işlem? Üst alma var. Onu gösterelim. Üst alma mıdır? Üst alma mıdır? Yani inşallah üst almadır. Üst alma yazalım. Üst alma. Nasıl yapacaksınız bunu? İstiyorsanız iki tane yıldız koyabilirsiniz. Bakın 125 ya da 5 şöyle Shift 3'e basarsanız şöyle bir cami kubbesi, evin kubbesi, evin çatısı gibi bir şey gelecek zaten. Tıkladığınız bakın bu da ikisi de aynı sonucu verecek. Tamam mı? Tam bölmeyi nasıl yapacaksınız? Mesela az önce 5 bölü 3 dedikten sonra değerli olsak 1,66 vesaire gördünüz ya. Siz bazen şu noktadan sonrasıyla işiniz olmayacaktır. Tamam mı? Tam olarak bölmeyi bulmaya çalışacaksınızdır. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tam bölme diyelim buna. Tam bölme diyorum buna. Şurayı ben UTF-8 olarak bir kaydedeyim de. Sonra size biri chatten bir şey yazdı. Üst alma. Ha, doğru yazmışım. Tamam süper. Burası niye? Ha zaten kaydetmişim UTF-8 olarak. Tamam süper. Tam bölmede şu. Şimdi değerli olsa 5 bölü 3 demiştik ya. Yine aynısını yazın. Ezberlemeyin sakın bunları. Bakın bölmeden devam ediyorum. Bu bölmeden adı üstüne bölme. Bakın bölme. Burada da bölme var. Tek fark kelime tam. Bu tam anlamını katmak için de şuraya bir tane slash koyun. Gelin şuraya slash diyorum. Shift altı end işareti koyun. Bu böyle değildi. Bir dakika. Bu şu şekildeydi. Bu sefer Shift 5 yapacağız. Tamam mı? Yüzdelik işareti koyacağız iki tane. Bakın bu şekilde yaptığınız zaman çalıştırdığınız bak sadece bir sonucunu bulacaksınız. Tamam mı? Bu size tam bölme değil direkt bölümü verecek. Mesela örnek veriyorum. 12 dersek mesela 12 o tam bölünü yazsın. 13 bölü 3 desek mesela 4,33 çıkacak. Ben şimdi bölümü bulmak istiyorum. Tam bölme dediğimiz odur zaten. Bölümü bulmak. Şuraya bir yüzdelik koyuyorum. Şuraya bir yüzdelik koyuyorum. Çalıştırıyorum. Bakın direkt 4'ü alacağım. Bakayım çete. Kalanı nasıl göreceğiz hocam? Hemen zaten şimdi oraya geleceğim. Şimdi şey hatırlıyorsunuz değil mi? Bize böyle bölme işlemini öğrettikleri ne derdi o zaman? Hani şöyle bir işaret vardı. Şu taraftan hani bölen, bölünen, bölüm, kalan. Şimdi bölenle zaten bölüneni biliyoruz. Bölüm kısmını nereden buluyoruz? Tam bölmeden buluyoruz. Kalanı nasıl bulacağız? Bakın o da şu an ikisi hani birbiriyle nasıl bağlantılı? İçinde bölme var diye buraya slash ondan sonra yüzdelik yüzdelik koyuyorduk. Kalanı nasıl bulacağız? Kalanı da şu şekilde bulacağız. Bu sefer burada bir bölme işlemi yapmadığımız için değil mi? Bir önceki neydi? Yüzdelik, yüzdelik, slash, yüzdelik. 3'tü değil mi? Şimdi burada bir bölme işlemi yapmıyoruz değil mi? Kalan budur. O yüzden aradaki slash'ı siliyoruz. İki tane yüzdelik olduğu zaman direkt kalanı bulabiliyorsunuz. Tamam mı? İki tane yüzdelik bize arda kalanı bulmayı gösterir. Bunlar çok önemli bu arada. Bunları göreceksiniz ilerleyen zamanlarda hem döngülerde olsun hem farklı projelerde olsun. Veri analizinde özellikle bunları çok kullanacağız. Tamam mı? Var mı buraya kadar herhangi bir sorusu olan? Değerli dostlar bunlar matematiksel işlemlerdi. Zaten örnek veriyorum siz matematiksel olarak büyük fonksiyonlar yazacağınız zaman temelde zaten bunları kullanıyorsunuz yani. Hepsi aynı tamam. Ha tabii şeyler de vardı. Mesela örnek veriyorum maksimum değerler, minimum değerler falan. Onlar basit istatistikler. Onları ilerleyen zamanlarda veriyi import etmeyi, veri tablolarını import etmekten sonra göreceğimiz şeyler. Tamam mı? Şimdi burayı kapatıyorum. Mantıksal operatörlere geçeceğim. Mantıksal operatörler. Tamam. Şimdi mantıksal operatörler de şudur. Mesela değerli dostlar ben size diyeceğim ki 1,3'ten büyük müdür? Evet. 1,3 1,3'ten büyük müdür? Evet derseniz sıkıntı olur tabii ki. 1,3'ten büyük müdür? Hayır. 3 birden büyük mü? Evet. Yani sonucu evet hayır ya da true false olan değerlere yani çıktılara o işlemlerin hepsine biz mantıksal işlemler diyoruz. Operatör dediğimiz zaten operation'dan geliyor değerli dostlarım bu da. Şimdi onu da söyleyeyim. Operation.
Operation İngilizce zaten operasyon, işlemler anlamına geliyor zaten. Bunların hepsine biz mantıksal operatörler. Birincisi zaten az önce söyledim. Küçüktür. Tamam. Mesela bir kontrol edeyim, birinin sesi açık, bir şey mi soracak? Serkan Bey'in sesi açık. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. Mesela bir küçüktür 3'ten diyelim, tamam mı? Bir 3'ten küçük mü? Doğru. Bak ne cevabını verdi bize? True cevabını. Tamam. Bu döngüler bunlar nerelerde çok kullanıldığını zaten döngülere geldiğimiz zaman göreceğiz. Şimdi döngülere geldiğimiz zaman condition diyoruz. Belli şartlar belirli. O şartların doğru yanlışlığına göre döngüyü döndürüyoruz. Onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Küçüktür bu. Örnek veriyorum 5 küçüktür 3 mü derseniz ne alacaksınız? Beklenmedik bir şey. Niye Z yazmışız? False değerini alacağız. Neden? Çünkü 5 3'ten küçük değil. Aynı şekilde hemen büyüktürü görelim. Büyüktürde ne olacak? Tam tersi zaten. Hemen şunları kopyalıyorum aynı şekilde. Buraya geliyorum. Şuradaki işaretleri büyüktürle değiştiriyorum. Tamam. Çalıştırın. Birincisini false, ikincisini true alacağız. Tamam mı? Geldim, süper. Şimdi küçüktür dedik, büyüktür dedik. Bir de eşitlik vardır. Doğru mu? Eşittir'i biz şu şekilde yapıyoruz. Normalde şuraya değil. Biz eşittirimiz bizim matematikte vesairede budur ama şimdi burada ya da yazılım dillerinde genelinde şimdi burada çift eşittir kullanılır. Bu denklik demek. Bir şeyin bir şey tamamıyla aynı olması, tamamıyla eşit olmasında çift eşittir kullanıyoruz. Sebebi ne? Sebebi şu. Sebebini de açıklayalım. Neden tek eşittir diye. Şimdi değerli dostlarım, örnek veriyorum. Bilmenize gerek yok. Bazen fonksiyonlar vardır. Mesela siz kullanıcıdan bir input alacaksınız. Tamam mı? Örnek veriyorum. Ya bir değer alacaksınız. Readline diye bir fonksiyon var. Readline diye bir fonksiyon var. Bu readline'da bakın şurada sarı kutucukta çıkıyor. Prompt diye bir nitelik var. Bu prompt şu. İngilizce'de söz demek. Yani ne söyleyeyim kullanıcıya diyor sana. Burada tek eşittir kullan. Yani fonksiyon içerisindeki argümanlar ya da parametreler diyelim. Parametreleri belli ederken biz tek eşittir kullanıyoruz. Şimdi bununla karışmasın diye buradakiler çift eşittir oluyor. Yani bir şeyin bir şeye nicel olarak denkliğinden bahsediyorsanız bunu kullanıyoruz. Tamam mı? Abi bunu nasıl çalıştığını da göstereyim. Şuraya bir sayı bir yazarsanız mesela input'u şöyle düşün. Buraya çalıştırın. Hazır gelmiş gibi görün. Bakın direkt otomatikman şuraya sileyim de daha güzel görün. Bakın size bir sayı girin burada çıkar. Mesela 5 yazarsanız enter'a basarsanız bakın input artık ne oldu? 5'e eşit oldu. Ama dikkat edin karakter tipine. Tamam. Bu bir örnekti sadece. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Buraya şey yapıyorum. O zaman eşitliği nasıl gösteriyorum? Mesela 5 eşit midir 5'e? İşte böyle yapabilirsiniz. Evet 5 5'e eşittir. Ya da 5 eşit midir 3'e dersiniz çift eşittirle çalıştırırsınız. False cevabını alacaksınız. Yani yanıtını alacaksınız. Tamam mı değerli dostlar? Şimdi bir de burada değilimiz var. Değil. Biz değili ünlem ile ifade ediyoruz. Mesela örnek veriyorum. Şöyle yapabilirsiniz. 5 eşit 3 dediğiniz zaman sonuç ne? False çıkacak değil mi? Ama bunu parantez içine alıp buna şunu derseniz ki başına gelip parantez alt ünlem koyarsanız 5 3'e eşit mi sorusuna ünlem de koyun 5 3'e eşit değil mi olarak çeviriyorsunuz. Bak false olan bu sefer true olacak, tamam mı? Aynısını bunlar için de yapabilirsiniz. Parantez alın, başına şey koyun. Ha, şu da olabiliyor. Sadece bu şekilde değil. Eşittir'e özel şöyle bir şey daha var. 5 ünlem şöyle de yapabilirsiniz. 3 dersiniz. Bakın burada da true'yu alacaksınız. Tamam mı? Şu şekilde de belli edebilirsiniz. Bu sadece eşittirden bahsediyorum. Diğerlerini parantez içine alarak yapabilirsiniz. Eşitleri bu şekilde kullanırsanız ya eşit değil bu şekilde kullanırsanız daha mantıklı olur. Tamam mı? Ya bir sıkıntı da çıkmaz. En azından sintaks anlamında. Süper. Şimdi diğeri şu. Hepimizin sevdiği bir zamanlar mantık olarak Türkçe'de de sorulurdu. Tabii matematik konusudur. Ve bağlacı ve ya da bağlacı. Tamam mı? Şimdi V'yi biz şu şekilde göstereceğiz. Tamam mı? İki tane Shift 6'ya basacaksınız. V oluyor. Ya da biz parantez içinde Alt GR ile silme tuşunda ya benim keyboard düzenimde öyle. Silmenin hemen yanında böyle çizgiler var. Alt GR ile ona basarsanız iki tane dik çizgi yapıyorsunuz. Bu da ya da anlamı katıyor. Ha, or olarak da anlatabilirsiniz. Yani, kodlayabilirsiniz kafanda. Bu da en zaten. Tamam mı? Gelelim. İki tane durumu kontrol etmek için genelde bunlar kullanılır. Mesela örnek veriyorum. V'de şudur. Şimdi ben kalkıp size desem ki Meliscan'la Meliscan ve Aslı gelsin. Şimdi ben size Meliscan ve Aslı gelsin dersem.
Şimdi gelen kişi sadece Meliscan olursa bu benim isteğim olur mu? Olmaz. Bu nedir? Yanlış bir durumdur. Neden? Çünkü ben Meliscan ve Aslı'yı istedim. İkisinin de gelmesi lazım. Doğru mu? Ya da tam tersi. Meliscan ya da Aslı gelsin dedim. Ya Meliscan ya da Aslı gelecek değil mi? Herhangi bir ikisinden biri gelse de cevap true olacak. Yani benim isteğim gerçekleşecek. Aralarındaki fark budur. Yani o yüzden mesela V'de bir şey true olması için iki koşulunda gerçekleşmiş olması lazım. Yani iki koşulunda true olması gerekiyor. Ya da ise bir tane durumun doğru olması bizim için sonucun true olmasına neden oluyor. Değil mi? Sebebiyet veriyor diyebiliriz. Ne demek istiyorum? Mesela ne yapalım? Bir tane x oluşturalım. Tamam, buna birden beşe kadar gidiyor diye. Tamam, bak x birden beşe gidiyor. Şöyle iki nokta üst üste koydum, ardışıklık veriyor. Şimdi ben dedim ki 3, hatta bak yeri de geldi, onu atlamıştım. İçerisinde mi sorgusu nasıl yapılır? Bir şeyin bir şey içerisinde olmasını. İngilizce'de içerisinde ne demek dostlar? In demek değil mi? 3 in x derseniz 3x'in içerisinde mi olur? Ama bu tabii ki de R'da şöyle yazılıyor. Başına şu bizim yüzdelik işaretlerini koymanız lazım. Tamam mı? Bu ne demek? 3x'in içerisinde mi? Çalıştırıyorum. Bak, cevap doğru. Bunu da buraya not etmiş olalım. Pardon. İçerisinde mi sorgusu. Ya içerisinde mi diyelim de onu anlarsınız. İçerisinde olup olmadığını gösteriyor. Şimdi ben bunu V'de nasıl kullanabilirim? Şöyle derim ki 3, bunun birkaç gösterim var. Ben ilk başta en uzununu göstereyim. 3x'in içinde mi? V, bak V diyorum. E, 4x'in içerisinde mi diyeceğim. Tamam mı? X. Şimdi bu ne oldu burada? İki tane durumum var. Bir tanesi 3'ün x'in içinde olması, diğeri de 4'ün x'in içerisinde olması. Şimdi ben diyorum ki 3 ve 4 x'in içerisinde mi? Evet. Peki buraya gelip 7 yapsam, çalıştırsam cevap false olacak. Neden? Çünkü birinci koşula bakalım. 3x'in içinde mi? Evet. True. Ama ikinci koşul yanlış. O yüzden çıktı ne olacak? False olacak. Tamam mı dersen? Bunu şöyle de gösterebilirsiniz ha bu arada. Ben böyle yazdım da. Hani birden fazla değer gireceğimiz zaman başına C koyuyorduk ya, combination'dan geliyordu. Mesela 3,7 yaparsınız burayı. Sonra in derseniz daha profesyonel yazımı için x dersiniz, çalıştırırsınız. Bu sefer her birini ayrı ayrı kontrol de edebilirsiniz. True false, yani 3 ile 7'yi ayrı ayrı kontrol edersiniz. Ama tek bir koşulla bağlamak isterseniz de bu şekilde yazabilirsiniz değerli dostlarım. Şimdi bunların aynısını alıyorum. Bak, şurayı alıyorum. Geliyorum. Buraya koyuyorum ve aradaki işareti ya da yapıyorum. Şimdi az önce burada çalıştırdığımda aldığım değer false'tu değil mi? Neden? Çünkü 3 içindeydi ama 7 içinde değildi. Bakın ama buraya geliyorum. Bu sefer true'yu alıyorum. Neden? 3 veya 7. 3 ya da 7. X'in içinde mi? Evet. Çünkü neden? İki durumdan birisi doğru. Ha, bunun false olması için ne olması lazım? İki durumda yanlışsa cevap false olacaktır diyorum ve mantıksal operatörleri de burada bitiriyoruz. Derin bir nefes alarak. Var mı aklında herhangi bir sorusu olan? Geçen ders C'yi anlatmadım. O zaman ben unutmuşum. Hemen anlatayım. Şimdi değerli dostlar, eğer siz mesela şurada anlatayım. Diyelim siz bir tane x yaptınız. X'i 4'e atadınız. Tamam mı? Bunu bu şekilde atabiliriz. Ama eğer birden fazla değer atacaksanız, mesela bu 4, 44, 444, 4444. Tamam. Bakın, böyle çalıştırırsanız bir hata alacaksınız. Neden? Çünkü sen burada virgül koydun da bu virgül ne demek ben anlamıyorum diyor bize R. O yüzden başına C koyuyoruz ve bunun aslında sıralı ifadeler olduğunu, birden fazla içerisinde değer olduğunu biz R'a gösteriyoruz. Bu zaman neyi kullanıyoruz? C'yi kullanıyoruz. Bak, hiçbir hata almadan X buraya geldi. Biz bu C'yi nereden çağırıyoruz? C eşittir dostlar, combination'dan geliyor. Combination nedir? Sıralamadır. Sıralama kombinasyondan geliyor. Başındaki C'yi almışlar ve buraya koymuşlar. Tamam. Dediğim gibi zor değil mi? Yani çok basit. Zaten size de söylemiştim. R hiç zor değil. Sadece burada en zorlanacağınız konu ne olacak biliyor musunuz? Mantık üretmek. Örnek veriyorum. Biraz daha ilerleyen zamanlarda, şu an aramızda bazı özel ders alan arkadaşlar var. Onlar biliyor. Ben size bir veri seti atacağım mesela. Tam o veri setinden nasıl bir mantık çıkarıp nasıl analiz edebileceğinizi oluşturmak zor kısmı zaten. Tamam mı? Buralar çok basit. Buralar çok hızlı geçiyoruz. Tamam, oraları da inşallah halledeceğiz. Şimdi değerli dostlar, sizle birlikte veri yapılarını işlemek istiyorum. En can alıcı konulardan bir tanesi. Veri, data structure olarak da değil ama biz veri yapıları diyorum. Yapıları. Değerli dostlar, İngilizcesini hep yazıyorum. Sebebi şu: araştırırken önünüze vesaire çıkarsa
Yabancı çekmeyin, tamam mı? Data structure olarak buraya not düşelim. Şimdi bunlardan bir tanesini biliyorsunuz zaten. Hep kullanıyoruz. Vektör. Şimdi vektörler nedir biliyor musunuz değerli dostlar? Şöyle çok basit bir tanımını size yazayım ki kafanız karışmasın ve diğer veri yapılarının da farkına daha iyi kavrayabilin. Vektörler şudur. İçerisinde, bakın burası çok önemli, kilit kelime. Tek tip veri tutabilen veri yapılarıdır. Yani basitçe veri yapılarıdır. Tamam mı? Yapılarıdır. İçerisinde tek tip veri tutan yapılar. Mesela gelin bir tane oluşturalım. Hemen canlı izleyenlerimizden Yusuf. Yusuf'un direkt Yusuf diyelim ya. Diyelim bir tane Yusuf verisi oluşturuyorum. Tamam mı? Vektör oluştururken şu içerisinde, şimdi birden fazla veri tutacak. Onu karışım içerisinde tek tip içerisinde, ha şöyle yazmalı. İçerisinde birden fazla ancak tek tip veri tutabilen. Böyle daha güzel. Çünkü içerisinde birden fazla veri olmazsa o zaman yapıya gerek yok. Zaten tek başına tutar onu. Tamam mı? Mesela bir tane oluşturalım. Yusuf şu olsun. 1,3,6,7. Tamam, bakın bu bir vektör. En basit haliyle. Bu bir vektör. Az önce zaten oluşturduk. Daha önceki derslerde de oluşturmuştuk. Aynı şekilde şu şekilde yaparsanız bu da bir vektör'dür. 10 dakika kalmış. Önemli değil. Mesela birden 10'a. Bu da bir vektördür. Aynı şekilde bunu da oluşturun. Bu da bir vektördür. İkisi de vektördür. Tamam mı? Number diyor. Buraya geldiğiniz zaman integer olarak alıyor. Tabii ki yani şu şekilde yapmamız bizim için daha vektörel bir hareketi. Bunu bazen dediğimiz gibi integer olarak da bakın alabilir ama fark etmez. İkisi de vektördür yani. Tamam mı? Kimi kaynaklar ama şu şekilde gösterime vektör değil, sıralama da diyebilir ama kimi kaynaklarda da ben görüyorum ikisine de vektör diyor. O yüzden yani çok kafanızı takmanıza gerek yok. Biz şu yukarıdakiyle gidelim. Tamam, ama bu aşağıdakiyle kafanızı bulunsun. Böyle bir vektör oluşturabilirsiniz. Bu numerik bir vektör. Tamam, bakın sağ tarafta bakarsanız şu, ben kendim şuradan bir aşağı çekeyim herkes görsün. Bakın şu Yusuf'un numerik bir vektör olduğunu şuradaki başında num'dan görüyorum. O num numerikten geliyor. Tamam. Şu şekilde de oluşabilir. Buradan başka birinin ismine bakayım. Sudenur. Şimdi gel Sude diye oluşturalım. Mesela bunu da karakter tipi yapacağız. Tamam. Mesela e, ne diyelim? Yeliz diyelim. Bir şey gelmedi aklıma. MRB diyelim. Yazılım diyelim. Tamam. Çalıştıralım. Bakın şunu aşağı indireyim kendim. Sağ tarafta Sude'ye dikkat ederseniz karakter tipinde bir vektör olduğunu görüyorum. Şimdi buna nasıl vektör diyebiliyorum? Vektörün tanımına bakarsanız içerisinde birden fazla veri tutuyor mu? Tutuyor. Tek tip veri mi? Tek tiptir. Tamam, o zaman bu bir vektördür diyebiliyorum. Şimdi bunun kaçamak yolları var. Mesela gelin bu sefer de kendi adımla Hasan yapalım. Şöyle bir şey yapmaya kalkarsanız ne olur? 1, 2, 3 Yeliz MRB yapıp tanıma aykırı gidersek ne olur? Şimdi geliyorum, Hasan'ın içerisinde birden fazla veri var mı? İçerisinde birden fazla veri var. Burayı destekliyor. Tamam, okey. Hala vektör bu. Ancak tek tip veri mi var burada değerli dostlar? Hayır. Neden? İçerisinde hem karakter verileri var hem de sayısal veriler. Bunu çalıştırırsanız çalışır. Hiç problem çıkmaz. Ancak şu Hasan'ı şöyle seçerek bir çalıştırın. Şu konsolda çıksın diye. Bak, çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz 1, 2, 3 Yeliz MRB yazdırdı. Ancak nasıl bir fark var? Bakın, sayısal vektöre bakın. Yusuf diye çalıştırdığınız sayıların hiçbir zaman tırnakla ifade edilmez. Çünkü onlar sayıdır, karakter değil. Ama siz kalkıp vektörün içerisinde birden fazla veri tipi girerseniz bunları bak hep karaktere çeviriyor. Gördünüz mü? Neden? Çünkü kural gereği içerisinde tek tip veri tutabiliyor. Tamam? O yüzden bunlar bu şekilde oluyor değerli dostlarım. Şimdi vektörlerin içerisinde nasıl geziniyor? Mesela şunu yapabilirsiniz. Ee, Hasan'dan devam edelim. Köşeli parantez her zaman içerisinde anlamı katar. Unutmayın. İçerisinde. Mesela siz Hasan köşeli parantez bir derseniz bu şey olur. Hasan'ın içerisindeki birinci veri anlamına gelir. Şey dediğinizi duyar gibi, ya hocam Python'da vesaire şey vardı. Sıfırla başlıyorduk. Değerli olsa burada sıfır diye bir şey yok. Sıfırdan başlattığınız zaman bakın böyle bir şey. Karakter sıfır olarak size döndürüyor. Tamam mı? Bizde 1, 2, 3, 4, 5 diye başlıyor burası. Tamam mı? Python'dan farklı. Ha, kalkıp buna mesela eksi bir derseniz Python'cılar. Eksi bir nedir normal Python'da? Sonuncuyu ifade eder. Bizde eksi bir deyip bunu çalıştırdığınız zaman ne demek biliyor musunuz bu? Birinci veriyi çıkar, diğerlerini al. Bak dikkat edersen Hasan köşeli parantez eksi bir deyince Hasan'ın içerisindeki birinci veriyi çıkar demek olur. Bakın
Birinci veriyi çıkarır ve diğerleri buraya gelir. Aynı şekilde ardışık olarak da verileri seçebilirsiniz. Bunlar bakın data ayıklamadır. Mesela 1, 2 nokta üstte 3 derseniz bu birden 3'e kadar olanları al demek olur. Çıktıda gördüğünüz gibi. Ya da sıralı değil de farklı şekilde almak isterseniz C'yi hiçbir zaman unutmayın. Birden fazla numara 1'i, 4'ü, bir de 2'yi almak istedim diyelim ben. 1, 4, 2'yi almak istedim. C'yi unutmayın çünkü birden fazla istekte bulunuyorum. Bakın 1, 4, 2 gelecektir ve dikkat edin şurada yazdığım sırayla gelir. Tamam. Bunu yapabilirsiniz. Ya da başka bir metot true false ile ifade edebilirsiniz. Hasan deyin mesela örnek veriyorum. C deyin. Her veriye mesela birincisi true, ikincisi true, üçüncüsü false, dördüncüsü true. Zaten kaç değer var? Burada 5. Diğeri de false olsun. Bak çalıştırdığınızda pardon. Şöyle parantezleri koyayım. Çalıştırayım. Bak dikkat ederseniz true olan verileri yazdırır. 1 ile 2 false olanları yazdırmaz. Ki çıktıda da gördüğünüz gibi. Şöyle de yapabilirsiniz. Zaten bunu gördüğünüz zaman mesela bak kopyalıyorum. 1, 4, 2 bu şekilde aldım ya. 1, 4, 2 bu C'nin başına bir eksi koyarsınız. Bu sefer ne olur? Tam tersi olur. 1, 4, 2'yi almaz. 1, 4, 2'yi de çıkarır. Tamam, bunlar da veri setinin içerisinde gezinmedir. Sadece bunları en kolayından öğrenin. Listelerde, data frame'de ve matrislerde de veri içerisinde gezinme değerli dostlarım bu şekilde. Tamam mı? Var mı şu ana kadar anlaşılmayan, kafası karışan? Şimdi size şöyle bir sorum var. Tamam hocam ben vektörü anladım kardeşim. Tamam, içerisinde birden fazla veri tutuyan bu veriler tek tip olmak zorunda. Ya ben birden fazla veriye ihtiyacım var ama bunların da tek tip veri olmaması lazım. O zaman ne yapmam lazım? İşte o zaman da karşımıza listeler geliyor. Listeler geliyor. Şimdi listeleri bak vektörleri oluşturan herhangi bir keyword. Şuraya yazayım. Keyword. Anahtar kelime. Herhangi bir anahtar kelime ya da bir function'a, bir fonksiyona ihtiyacım yok, değil mi? Direkt yazıyorum, geliyor. Listelerde ise durum böyle değil değerli dostlarım. Tamam mı? Şunu şöyle göstereyim. Mesela bir liste oluşturacağınız zaman mesela ne oluşturalım? Şehirlerle ilgili bir liste oluşturalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Plaka ve şehirleri tutalım. Bir de favori en ünlü yemekleri tutan bir liste yapalım. Tamam mı? Gelelim diyelim ki şehirler diyorum. Şehirler diyorum. Şimdi liste oluşturacağım ya bakın az önce söylediğim gibi anahtarken fonksiyona katmıyorum. Önce list yazıyorum. Şimdi liste oluşturabilirim. Vektörlerde böyle bir şey yok ama listeler, data frame ve matrixlerde mecburen liste, matrix ya da data frame kullanıyorum. Mesela ilk başta oluşturacağım bilginin adı ne? Tamam mı? Burada key value dediğimiz yani anahtarı ve değeri ne olduğu ve değerini yazacağım. Mesela şehir yani ne diyelim? Ad, şehrin adı. Şehrin adı ne olacak? Mesela hadi Rize'den başlayayım da kendiminkine torpil yapayım. Rize dedin, tamam mı? Ve komple Rize için yapalım. Adı Rize. Virgül koyuyorum. İkinci özellik ne? Plaka. Plakası ne? 53. Değil mi? İkinci özellik. Tamam gel. 53'ü böyle yazmıyor. Ki farklı tipleri olduğu belli olsun, değil mi? Plakası 53. Favori diyorum. Favori yiyecek içecek tabii ki burada çay diyoruz. Tamam mı? Bir de ne diyelim? E, Hava durumu diyorum. Tamam mı? Şurada hava durumu. Yani hava durumuna da false diyeceğim. Yani sıcak değil anlamında katalım. Biraz sallamış olduk ama ya true diyelim. Hava sıcak mı? Hava sıcak diyelim. Tamam, ya da hava sıcak değil false. Hava soğuk. Bu şekilde kodluyor. Şimdi dikkat ederseniz kaç tip veri var burada? Bakın Rize karakter. 53 sayı. Çay karakter. Bu da boolean. Yani mantıksal veri. Yani burada toplam 3 farklı tipte veri var. Bakın bunu çalıştırıyorum. Hiçbir hata almadan çalıştı ve şurada data kısmına bakın geldi. Tıklayın bunun üstüne. Bak şuraya tıklarsanız aşağıda açılır. Tam üstüne. Bakın şu şekilde şehirler listem içinde bir tane verim var. Ad Rize. Plaka 53. Favori çay. Hava durumu mesela false demişim. Tamam mı? Bu şekilde birden fazla veri tutabilirsin abi. Sadece bu listede şu an Rize'nin verileri var. Bunu uzatıp mesela ne yapabilirsiniz? Başka şehirler de içerisine ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Orada sıkıntı yok. Bu sadece birden fazla verileri nasıl tuttuğunu bu şekilde görün. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şuraya gel bak, şurada bir şey çıkıyor ya. Buna gelip tıklarsanız bakın konsol kısmı elimle gösteriyorum görün. Konsol kısmına bakın şehirler köşeli parantez ad diyor. Bakın bunu çalıştır enter'a basarsanız size ne verir? Şehirlerin içerisindeki
değerin ne olduğunu verir. Tamam, bunu aklınızda tutun. Şimdi şehirler listem var benim. Zaten liste yazdığım zaman ikonu daha farklı. Mesela aynısını alıyorum. Köşeli parantez, yukarıda Hasan demiştik ya vektörlerde. Köşeli parantez bir diyorum. Bu ne demekti? İçerisindeki birinci eleman. Bakın çalıştırdığınız zaman, hatta temizleyeyim daha net görelim. Bakın şehirlerin içerisinde bir dediğiniz zaman direkt birinci değerin ismini ve ne olduğunu, yani o değerin, o ismin neyi içerisinde barındırdığını görebiliyorum. Bunu bir 2 3 4 yapabilirsin. Şöyle eksileri, meksileri hepsini aynı şekilde vektörlerde nasılsa tekrar tekrar anlatacağım. Burada aynısını yapabiliyorsunuz. Sadece şeyi göstereceğim. Bakın burada bir dolar işareti var. Bakın bunu biz bir kullanalım. Bakalım ne olacak. Şehirler değil. Dolar dediğiniz anda bakın hepsi size diziliyor. Bu data frame'lerde de var. Yani özel olarak o veriyi hangi isimle tutuyorsanız dolar koyduğunuz zaman onları görebiliyorsunuz. Dolar da içerisinde anlamı katıyor zaten. Tamam mı? Bak adı seçtiniz. Çalıştırdığınız zaman otomatikman adın içerisindeki veriyi alırsınız. Bakın köşeli parantez bir yaptığınızda hem ismini hem de değerini alırken burada sadece değeri direkt olarak alabiliyorsunuz. Bunu köşeli parantezle yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Bakın kopyalıyorum. Tamam. Biri yazdım diye baktım. Çift köşeli parantez koyarsanız değerli dostlar, içinin içerisi anlamı katacak. Kodla konuşun yani. Şehirlerin içerisindeki, birin içerisindeki olarak o da biraz garip oldu ama öyle. Bak çalıştığınızda direkt Rize'yi alırsınız, tamam mı? Bir daha adı almazsınız. Süper. Burada başka anlatmam gereken bir şey var mı? Yok. Gerisi zaten dediğim gibi bu True da burada çalışıyor. Bu da çalışıyor. Ha burada şunu anlatayım yeri gelmişken. Şimdi ad, plaka, favori, hava durumu yazdık ya. Şimdi ben hava durumunu değiştirmek istiyorum. Bunu değiştirmenin iki yolu var. Biri names'dir. Bakın names şehirler derseniz çalıştırdığınız zaman bakın ad, plaka, favori, hava durumu geliyor. Hani söyleyeyim ya bunlar birer isimdir. İşte bunların isim olduğunu R biliyor. Names, şehirler çalışıp names fonksiyonu içerisinde şeyleri koyarsanız bakın tek tek bunlara ulaşabilirsiniz. Bunu names'de de yapabilirsiniz. Call names bunda çalışır mı? Ona bakayım. Call names çalışmazsa büyük ihtimalle row names'dir. Null çıkıyor. Neden? Çünkü bu kolon değil. Row'du bunlar galiba. Tamam bunlar şeyde olacak. Burayı unutun. Buraya büyük ihtimal zaten data frame'lerde olacaktır. Burada sadece names demeniz yeterli olur. Tamam mı? Şimdi names deyip çalıştırdığım zaman ben ad, plaka, favori, hava durumunu alıyorum. Yani birincisi ad, ikincisi plaka, üçüncüsü favori. Şimdi gelip dersem ki names'in içerisindeki bir, 2, 3, dördüncü hava durumu. Name'in içerisindeki 4 dersem ve çalıştırırsam bak hava durumuna ulaşabiliyorum. Aynı zamanda şimdi buna hazır ulaşmışken ben bunu yeni bir şey atayıp şöyle desem sun desem yani güneşli anlamı katsam enter'a bassam çalıştı. Şurada hava durumu ve ardından tekrardan bir names'lere baksam o listenin isimleri değişti mi? Bakın dikkat edin. Ad, plaka, favori ve san. İsmini bu şekilde de isimlerine girip değiştirebilirsiniz değerli dostlar. Tamam. Unutmayın tekrardan buradaki hepsi buraya için geçerli. Burada tek fark bak ne geldi içimize. Dolar geldi bir de çift köşeli parantezimiz var. Ek olarak da buradaki isimleri de bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu metot aynı data frame'lerde de birazdan göreceksiniz. Tamam. Data frame'lere geliyorum. Data frames. Data frame'lerde değerli dostlarım R'ın tabloları. Excel tabloları gibi düşünün. Neden? Bakın şurayı komple aynen alıyorum. Ben şimdi bir satırlık oluşturacağım. Nasıl tek verilik bir liste oluşturdum yani tek kaydı özel. Şimdi bir de tek satırlık bir tablo oluşturacağız. Şu şekilde. Şimdi listeye ne yapacağız burayı? Data. Bakın hemen aşağıda data frame var. Bu da şehirler olmasın. City yazalım buna. Tamam mı? Bakın çalıştırdığım zaman hemen şurada görüyorsunuzdur. Şimdi sağ tarafta city geldi. Tıklıyorum. Bak tablo formatı. Bak kolonu ismim ad, plaka kolonu, favori kolonu ve hava durumu kolonu bu şekilde geldi. Bunun altına 1000 tane de ekleyebilirsiniz. Çünkü artık tablo ya. Ek veri ekleye altına gidebilirsiniz. Bunlar data frame nedir? Frame'lerdir. Şurada gördüğünüz ve aynı şekilde burada gördüğünüz her şeyi bunda da uygulayabilirsiniz. Hatta az önce call names'i çalıştırdık olmadı ya. Bak buraya gelip call names derseniz ve city derseniz çalıştırırsanız bakın artık call names'ler de önünüze bu şekilde gelecektir. Names yazdığınız zaman da names city dediğinizde yine aynı çıktıyı alacaksınız. Şey sormazsınız diye düşünüyorum. Hocam neden call names ve names ikisi aynı görevi yapıyorsun? Neden var? İkisi aynı görevi yapıyor da listelerde kolon yok.
O yüzden kolon isimlerini yani oradaki name'leri göremiyorum. O yüzden names'ler listeler için çok önemli. Ama aynı şekilde data frame'lerde de çalışabiliyor. Tamam mı? Buraya da gelip column names seçin, hangi kolonu istiyorsanız yazın. Yine aynı şu yukarıdaki gibi değişiklik yapabilirsiniz. Ama burada şunu göstermek istiyorum ek olarak. Şimdi burada kolon olduğu için ve bir kolonun içerisinde örnek veriyorum 100 bin tane de veri olabilir. Spesifik verileri seçmede bunda birazcık farklılık var. Şu köşeli parantezin kullanımında. Mesela şöyle bir şey var. Siz eğer city köşeli parantez bir derseniz aynı yukarıdaki gibi. Bu ne demek olur? Vektörlerde bir yazdınız mı birinci eleman. Listelerde bir yazdınız mı birinci komple değer. Data frame'ler tablolar ya bir yazdınız mı da birinci kolon anlamına gelir. Bakın çalıştırdığım zaman art kolonu içerisindeki Rize. Şimdi burada bir tek Rize var. Şimdi ben buraya Rize, Adıyaman, Urfa, Kastamonu, İstanbul, İzmir, Mersin vesaire yazsam burada hepsi buraya gelecekti bu arada. Şimdi bir tek Rize var diye geldi. Tamam mı? Bu şekilde direkt sayı yazarsanız birinci kolon anlamına gelir. Ama dikkat ederseniz ne oldu? Aynı listelerdeki gibi. Bir yazdığım zaman ad ve bu geldi. Peki buraya iki köşeli parantez koyarsam ne olur? Listelerdeki gibi. İçerisinin içerisi anlamı katmak için. Çalıştırırsan bakın ne geldi? Yine listeler gibi sadece Rize geldi değerli dostlarım. Aynı şey yukarıdaki gibi dolar yazarsanız bakın kolon isimlerine erişebilirsiniz. Burada da ad dedim. Bakın yine Rize geldi. Listelerle aynı. Şimdi farkı ne? Yani şu köşeli parantezde farkı. Şimdi köşeli paranteze gelip virgül koyarsanız bakın unutmayın. Virgülün öncesi satırları, virgülün sonrası yani sağ tarafı ise kolonları ifade eder. Ne demek istiyorum? Mesela ben size geldim dedim ki ya bana şu an elimde bir tane satır var. Gerçi daha çok satır olduğunu düşünün. Mesela dedim ki size üçüncü kolonun birinci satırını bana nasıl alırsınız? Yani çayı nasıl alırsınız? Tamam mı? Ne yapacaksınız? Üçüncü kolonun birinci satırı. Satır neresiydi? Burasıydı. Virgülden öncesi. Kolon neresiydi? Virgülden sonrası. Üçüncü. Bak bu ne demek biliyor musunuz mu? Üçüncü kolonun birinci satırı. Bakın çalıştırdığınız zaman çayı alabilirsiniz. Şimdi burada farklı mantık kullanımları da var. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Şuraya bir C koyarım. Sadece tek bir kolonun değil de üçüncü ve birinci kolonun birinci verilerini alabilirim. Bakın üçüncü kolon, birinci kolon ve birinci verilerini alabilirim. Aynı şekilde başka birkaç satırım olursa C'yi buraya koyup da yapabilirim. Tamam mı? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bunları bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şu virgülden öncesinin satır, sonrasının sütun olduğunu, kolon olduğunu unutmayın. Ekstradan şunlar da çok karşınıza çıkar diye veriyorum. Eğer siz virgül koyup bir koydunuz, tamam mı? Mesela ama şurayı boş bıraktınız. Bu ne demek olur biliyor musunuz? Birinci kolonun tüm satırları. Çalıştırdım şu an elimde bir satır var diye çıkıyor ama böyle sıkıntı yok. Bu bütünlük anlamı katar. Nasıl anlarım bunu? Mesela gelip şöyle yaparsam biri buraya değil de birinci satır yazdım. Virgül koydum. Burayı kolon yerini boş bıraktım. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Aynı nasıl bu satırı boş bıraktığında tüm satırlarsa burada da tüm kolonlar demek. Bakın çalıştırdığım zaman tüm kolonların birinci satırı anlamına gelir. Tamam mı değerli dostlar? Var mı aklınızda kalan bir şey? Karışan, kafanızı karıştı herhangi bir nokta? Yoksa Matrix'lere geçeceğim. Tanımları atladım. Yazayım tanımlarını da değerli usta buraya. İçerisinde birden fazla veri ve farklı tip veri tutar diyorum. Tamam mı? Data frame'ler neydi? Tablo formatında verileri tutar. Tablo formatı tutar. Birden fazla veri ve farklı tip tutar. Burada çok önemli bir özellik var. Kolon uzunlukları yani kolonların altındaki satır sayısı, kolon uzunlukları eşit olmalı. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Eğer eşitsizlik varsa bir data frame oluşturamazsınız. Şimdi Matrix'lerde ne biliyor musunuz? Sizden şunu rica ediyorum. Vektörlerle listeleri aklınızda bir sınıfta tutun. Listeler neydi? Vektörler neydi? Tek tip veri tutuyor ama birden fazla veri tutabiliyor. Listelerde onun bir büyüğü, abisi birden fazla veri ve birden farklı yani içerisinde birçok veri tipini tutabiliyor. Tamam. Data frame'lere geliyorum. Şimdi data frame'lerde de ne var değerli dostlar? İçerisinde tablo formatıdır. Listeler gibidir. Tablo formatındadır. Birden fazla veriyi tutabilir ama tablo formatında. Matrix'lerde nedir biliyor musunuz? Yine tabular format. Buna tablo değil de tabular format derler. Ama tablo formatta diyebilirsiniz. Yani aynı şey. Tablo formatında ancak farkı ne? Tek tip veri tutar.
Anladınız mı? Aralarında böyle bir bağlantı var. Neden matrixler var? Neden data frame'ler var derseniz, şimdi matrixler neden var? Çünkü matrixler algoritmik yapıları oluşturmak için, array'leri, birden fazla verileri, örnek veriyorum matrix'i tutup işlemler yapmak için matrixler çok önemli. O yüzden genelde makine öğrenmesinde de çok kullanılıyor. Matrixler nasıl oluşturuluyor? Şöyle çok basit bir şekilde ne diyelim? Bir tane isim yakalayayım şuradan. Sendur. Tuğba diyelim ona. Tuğba. Ne yapacağım? Data frame'de data frame diyordum. Listede liste diyordum. Buna da ne diyeceğim? Matrix diyorum. Tamam. Matrix'lerde şöyle bir durum var. İlk başta hangi verilerle oluşturacağımızı yazalım. Tamam, bakın. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 6 tane veri oluşturacağım. Ardından bu verileri oluştururken kaç tane kolon ve kaç tane satır olacağını belirtmem lazım. Mesela en kol diyorum. En number'dan geliyor. Kaç tane? Kol da kolondan geliyor. En kolu ben 3 vereceğim şimdi ve çalıştıracağım. Tamam mı? Satırı bilerek yazmıyorum. Şimdi bak, Tuğba'yı ayrı olarak çalıştırdığım zaman bakın şöyle bir çıktı görüyorsunuz. 3 tane kolonu var. Şuradan geliyor. Ve 2 tane satır var. Neden 2 tane satır var? Değerli dostlar, bunu otomatik hesapla. Şimdi burada ben 3 kolon dediğim zaman, bir 2 3 kolon deyip otomatikman şunu hesaplıyor. Kaç tane veri var arkadaşım? 6 veri. Kolon sayısı 3 ise 6 bölü 3 2. Yani 2 de satır olacak. Ben bu 6 tane veriyi buraya düzenli gireyim. O yüzden 2 satır diyor. Mesela bunu şöyle de yapabilirsiniz. Tuğba 2 diyorum. Bak, en kollu 2 yapıyorum. En kol demeyeceğim buraya. Bu sefer en row diyeceğim. Satır sayısı diyeceğim. Tuğba 2'yi çalıştırıyorum. Bak, aynı çıktıyı nasıl alacağız? Bakın, yine aynı çıktıyı alacaksınız. Tamam mı? Süper. Şimdi biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Mesela yorum satırını alın diye. 3'e 2'lik matris mesela. Tam 3 kolonu var, 2 satırı var. Şuraya doğru hatırlıyorum diyor. Burası kolon, burası satır olması lazım. Yanlışsam düzeltirsiniz. Buna da ne diyeceğiz? Bu da aynısı. Zaten yukarıdakinin aynısı bu. Ha, istiyorsanız bunları şöyle de diyebilirsiniz. Bakın, bu üçü de aynı şey bu arada. Dikkat edin. Tuğba 3 diyorum buna da. Üçü de aynı şey. En row'unu belli edersiniz. Aynı zamanda gelip en kolunu da istiyorsanız belli edebilirsiniz. Ama dediğim gibi üçü de aynı şey. Hiçbir fark yok. Şunu gösterelim burada. Tuğba 4 diyelim buna da. Şimdi gelip eğer şunu yaparsanız, matrix dedim yine, tamam mı? C dedim. 1, 2, 3 Yusuf, Aslı, hiç ismini kullanmadığım birini bulayım şurada. Yasemin var. Yasemin. Bir tane de false yazacağım buraya, tamam mı? False diyeceğim. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha veri yazalım. Ona da true diyelim. 8 diyelim. 4'e ikilik bir matris oluşturacağım. Ne demek bu? 4 tane kolon diyeceğim ona. En kol 4 diyorum. Tamam. Bakın. Kaç satır olacak? Zaten 8 tane veri var. 4 kolu, yani 2 tane de satır olacak. Çalıştırıyorum. Şuraya bir sileyim ve biraz büyüteyim. Bakın, Tuğba 4'ü çalıştırdığım zaman 4 tane kolon, 2 tane satır olduğunu görüyorsun. Ama dikkat edin, ne oldu? Hepsini karakter yaptı. Neden? Az önce dediğimiz olay. İçerilerinde Matrix mi Matrix mi? Matrix. Şu sonu X ya Mahmut. Matrix geliyor. Matrix. Ya, Türkçesini açıkçası bilmiyorum. Ben hep İngilizcesini kullandım da. Türkçesi de Matrix'ti diyor şimdi. Çünkü burası X ya. Matrix olabilir. K ve S olanı olabilir diye düşünüyorum ama emin değilim, ama İngilizcesi kullanımı Matrix, yani bu şekilde. İçerisinde tek tip veri tutuyor dedik ya deriz. Aynı vektörlerde başımıza gelen burada da geliyor. Otomatikman ne yapıyor? Tüm hepsini karaktere çeviriyor. Şurayı tekrar anlatmayacağım. Şu hani şey yapmıştık ya, city miti demiştik, dolar işareti vesaire. O bunlarda da geçerli. Şu matrixlerde de geçerli. Aynı şekilde şurayı bir kapatayım. Şu bizim tuğbaların üzerine tıkladığımızda bakın şöyle bir tablo formatı da görebilirsiniz. Tamam, tabular format bu. V1, V2, V1, V2, V3'ü de değiştirebilir misiniz? Değiştirirsiniz. Niye? Zaten öğrettik. Name'imizi kullanarak ya da call name'imizi kullanarak da değiştirebilirsiniz diyerekten Matrix'e bitiriyorum. Tamam değerli dostlar. Bugünkü de dersimiz buraya kadar. Haftaya devam edeceğiz. Haftaya ne işleyeceğimizi açıkçası hatırlamıyorum.